Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakadan başlanan yuvarlak robalı bir kazakta ilmek hesaplarının nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Kazağın başlangıç ilmek sayısı ne olmalı, roba kısmında ne kadar artışlar yapılmalı gibi hesapları bugün birlikte yapıyor olacağız. Bu videomuzda bir miktar hesap olacak, matematik olacak. Umarım bunlar gözünüzü korkutmaz. Ama sonuçta öreceğimiz kişinin fiziksel özellikleri, kullanacağımız ipin kalınlığı, şişin kalınlığı, bütün bunlar bizim bu başlangıç ilmek sayımız, işte ne kadar artırma yapmalıyız gibi değerleri etkiliyor. Dolayısıyla her durum için, herkesin kendi özel durumu için bu hesapları yapması en doğru, en istediği ölçüde örgüyü yapabilmesi için çok önemli. O nedenle mutlaka herkese açıkçası tavsiye ediyorum. Şimdi bu hesaplamaları yapmadan önce ihtiyacımız olan bazı bilgiler var. Bunlar neler? Bir bakalım isterseniz. Birinci olarak baş çevresi. Bunu elinize bir mezru alıp kime örecekseniz onun baş çevresini şöyle bakın ölçerek bulabilirsiniz. Benim örneğimde 56 cm olacak. Bu bilgiyi baş çevresi 56 cm olarak kaydettim. İkinci bilgim beden genişliği. Bunu da yine kime örecekseniz onun bedenini ölçebilirsiniz. Ya da işte internette bazı beden tabloları var. İşte small beden için, medium beden için ne olmalı gibi, oralardan faydalanabilirsiniz. Ya da yine öreceğiniz kişinin daha önce kullandığı bir kazağından. Ben daha önce ördüğüm, yine videosunu paylaştığım doğa kazak vardı. Birçok ölçümümü bu kazaktan aldım. Onun bakın şu beden genişliğini ölçerek kaç yapmam gerekiyorsa onu buldum. 100 santimetre olarak örneğimde bu değeri de kaydettim. Bu değer yaklaşık medium beden için uygun olacaktır. Üçüncü bilgimiz reglen derinliği. O da bakın şurası, şu çizimde gösterirsem şu kol kesiminin olduğu noktadan yakaya kadar olan, yani bizim roba dediğimiz kısımda artışları yaptığımız kısmın uzunluğu. Bunu da yine ben dediğim gibi aynen bu doğa kazaktan ölçerek buldum. Şöyle bakın tuttuğumda şu kol altından başlayarak şu hizadan yakaya kadar olan şu kısmı ölçtüm. Yaklaşık 22 santimetre buldum. Siz kimi örecekseniz yine o kişiye ölçerek ya da bir kıyafetini ölçerek bu değeri bulabilirsiniz. Bu uzunluğu da 22 santimetre olarak kaydettim. Dördüncü olarak da üst kol çapı. Bu da bakın şu hemen kol kesiminden sonra kolun en geniş olduğu yerdeki kısmın çapı. Ben 35 santimetre olarak yine kazaktan ölçerek buldum. Siz de yine uygun bir kıyafetten ya da örmek istediğiniz kişiden ölçerek bu bilgiyi alabilirsiniz. Buraya da kaydettik 35 santimetre olarak. Şimdi son olarak iki bilgiye daha ihtiyacımız var. Bu da kullanacağımız iple öreceğimiz bir örgüde 10 santimetrelik bir genişlikte kaç ilmek var? 10 santimetrelik bir yükseklikte kaç sıra var bilgisi. Şimdi daha önce birçok videoda bu bilgiden bahsettik. İplerin şu bantları üzerinde bu bilgiler aslında bakın veriliyor. Şöyle veriliyor, yaklaştırayım. 10 santimetreye 10 santimetrelik bakın bir kare çizilmiş. Bunun için altta yazan ilmek sayısı, yanda yazan sıra sayısı. Yani bu ip için 19 ilmek 25 sıra örmek gerekiyormuş. Yani 10 santimetreye 10 santimetre bir kare örgü elde edebilmek için. Şimdi bu değerler evet doğru ama yine de ben bir deneme örgüsü örmenizi ve onun üzerinde ölçmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü buradaki bu değerler bakın şiş değeri olarak da tavsiye edilen şiş numarası 4 ve 5 numara tavsiye edilmiş. Örneğin ben bu ipi 4 ile öreceğim. Büyük ihtimalle buradaki değerler 5 ile örülerek verilmiş değerler ve ören kişinin el örgü sıkılığına göre bulunmuş değerler. Ben 4 ile öreceğim kazağı ve elim biraz orta sıkı olduğu için bir miktar fark ediyor açıkçası buradaki değerler. Direkt ben 19 ve 25 olarak kullanmak yerine yine
doğal kazaktan faydalandım. Çünkü aynı marka, aynı ipi kullanacağım. Burada bakın kazağın şöyle geniş bir tarafında 10'a 10 yani 10 santimetreye 10 santimetre şöyle. Bakın 10 santimetre genişlik şurası. Böyle bir genişliği işaretledim. Ve bu örgü parçasında kaç ilmek olduğunu saydım. Aynı şekilde şöyle yüksekliğinde de 10 santimetreyi işaretledim. Ve burada kaç sıra olduğunu saydım. Şimdi benim bu hesapladığım değerler bakın şöyle çıktı. 10 santimetrede 22 ilmek, 10 santimetrede 30 sıra. Yani bu etiket bandı üzerinde verilen değerlerden birkaç ilmek açıkçası farklı. Bu da dediğim gibi benim şiş numaramdan ve de elimin örgü sıkılığından fark ediyor. Bu şekilde alırsanız ufak tefek farklılıklar olacaktır. En doğru sayıyı, en doğru değerleri bu şekilde bulabilirsiniz. Ben daha önce ördüğüm kazakta yaptım bu hesabı ama siz böyle bir elinizde daha önce yaptığınız bir çalışma yoksa aynı iple ilk defa kullanacaksanız o ipi bir 20-30 ilmek kadar bir şişe işte kullanacağınız şiş numarasıyla ilmek atarak bir parça örün, onun üzerinde bu dediğim gibi 10 santimetredeki ilmek sayısını ve 10 santimetredeki sıra sayısını ölçerek bu değerleri tespit edin. En doğru sonuç bu şekilde olur. Şimdi burada bu 10 santimetre için bulduğumuz değerlerden 1 santimetreye geçiş yapıyoruz. Bunun için 10'a bölüyoruz bu değerleri. Yani 1 santimetre içinde 10'a bölersem 22, 2,2 ilmeğim var. Yine 1 santimetre içinde 30'u 10'a bölersem 3 sıram var. Şimdi bu değerleri şu ana kadar bahsettiğim bütün bu değerleri kullanarak hesaplamamızı yapacağız. Şimdi ilk bulacağımız değerimiz başlangıç ilmek sayısı. Şimdi yakadan başlıyoruz dedik. Kaç ilmekle başlayacağız? Bunu nasıl bulmalıyım? Şimdi baş çevresini biliyorum. 56 santimetre. Ve 1 santimetre için kaç ilmek gerektiğini biliyorum. 2,2 santimetre. Bakın başlangıç ilmek sayım için baş çevresiyle bu 2,2'yi çarpıyorum. Buradan 123,2 gibi bir değer buluyorum. Şimdi baş çevresine bakarsanız direkt baş çevresi için gereken ilmek sayısını şimdi biz onu bulduk 123 olarak. Düşünürsek bakın bunu şöyle aşağıya alırsam boyunda oldukça geniş bir bölgeye tekabül ediyor. Aynı zamanda lastik yapacağımız için bu başlangıç kısmında onun bir elastikliği de var. Yani başımızdan geçerken biraz esneyip sonrasında biraz toplamasını isteriz. Bu boyun kısmının çok geniş durmaması için. O nedenle bu değeri direkt kullanmıyoruz. Bunun üzerinde benim yaptığım araştırmalara göre farklı kabuller var. Bu değerin %80'i, %85'i ya da %90'ı gibi bir değer alınıyor. Ne kadar küçük olursa bakın bu yakamız ya burada olur. Bu 3 değer için mesela %80'ini alırsam burada olur. 85'ini alırsam biraz daha geniş olur. 90'ını alırsam biraz daha geniş olur. Böyle düşünebilirsiniz. Ben toplu bir yaka olmasını istiyorum. Yani geniş durmasın yaka kısmı, derli toplu olsun. O yüzden 80'ini alacağım. Bu değerin %80'ini. Bakın o hesapları da yaptım. Eğer %80'ini alırsanız %123'ün 98,56 gibi bir değer çıkıyor. 85'ini alırsanız 104,7 gibi bir değer. 90'ını alırsanız 110,88 gibi bir değer çıkıyor. Bunları elbette ki yuvarlayacağız. Küsuratlı olarak kullanamayız. Ben dediğim gibi derli toplu olsun istediğim için yakayı %80'ini alıyorum bu değerin ve 98,56'yı 100 ilmeğe yuvarlayarak başlangıç ilmek sayımı buluyorum. Yani bizim şuraya not alalım. Başlangıç ilmek sayımız 100. Devam edelim. İkinci bulacağımız değer beden ilmek sayısı. Yani bakın şu bedenimizin kaç ilmekten oluştuğu bilgisi. Biz neyi biliyoruz? Beden genişliğimizin ölçüsünü biliyoruz. Ölçmüştük. Ben örneğimde 100 santimetre almıştım. 1 santimetre için de kaç ilmek gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla beden genişliğini 2,2 yani 1 santimetre için gereken ilmek sayısıyla çarpıyorum. Buradan ne buluyorum? 100 çarpı 2,2 220 ilmek. Yani benim örgümün beden genişliği yani şurası
220 ilmek olmalı. Devam edelim adım adım. 3. adımdayız. 3. adımda roba sıra sayısını hesaplayacağız. Hatırlarsanız şu reglen derinliğini ölçmüştük en başta. 22 santimetre çıkmıştı. Şimdi bir de biz neyi biliyoruz? 1 santimetre için kaç sıra örmemiz gerektiğini yine bulmuştuk 3 sıra olarak. Şimdi onu kullanacağız. Robadaki sıra sayımız, yani yakadan başlayıp lastikten sonrasında roba bitimine kadar, artışlarımız bitimine ya da kol ve gövde ayrımlarını yapacağımız noktaya kadar toplam kaç sıra örmeliyiz? Onu buluyoruz şimdi. Roba sıra sayısı dediğimiz o. Reglen derinliğini bu 1 santimetre için gereken ilmek sayısıyla, yani 3 ile çarpıyoruz. Reglen derinliğimiz 22 santimetreydi. 3 ile çarpıyoruz. 66 sıra buluyoruz. Yani yakanın lastiğini bitirdikten sonra kol kesimine kadar örmem gereken kısım 66 sıra. Devam edelim. 4. maddemiz. Kol altı ilave ilmek sayısı. Şimdi daha önce bu tarz örgü yaptıysanız biliyorsunuzdur zaten. Şöyle göstereyim. Örgünün kol altında bu kol ve gövde ayrımlarını yaparken ilmekler alırız. Şu kısımda bakın. Hem gövdeye alırız bu ilmekleri, hem de arkasından kolu örerken aynı karşılığında kola ilmek alırız. Şimdi bu kısmın kaç tane olması gerektiğini bulacağız. Şu genişlik, bu ilmek aldığımız kısmın genişliği yaklaşık 4,5-5 santimetre kadar, ben öyle ölçtüm. Uygun olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla 4,5 ya da 5 santimetre için kaç ilmek gerektiğini bulursam bana o değeri verecek. 4,5 için yine bu 2,2'yi kullanacağız. 1 santimetre için gereken ilmek sayısı. 4,5 ile 2,2'yi çarparsam 9,9 gibi bir değer çıkıyor. 5 santimetre ile çarparsam da 11 gibi bir değer çıkıyor. Ben bu değeri ortalayarak 10 ilmek olarak aldım. Yani kol altında hem gövde için her iki tarafta, sağ ve sol kol altı için 10'ar ilmek ilave edeceğiz. Kollarda da yine kolların ilmeklerini alırken aynen bu gövdedeki 10 ilmeğe karşılık gelen kısımdan 10'ar ilmek alacağız. Devam edelim. 5. maddemiz üst kol ilmek sayısı. O da hatırlarsanız şurada bahsetmiştik. Şu kısmın ölçüsünü bulmuştuk en başta. 35 santimetre olarak almıştık. İşte bu 35 santimetre için kaç ilmek ihtiyacımız var ona bakıyoruz şu an. Bunu da yine üst kol çapını, yani 35'i 2,2 ile çarparak buluruz. Buradan bulacağım değer 77 oldu. Çift sayı olmasını istediğim için 78'e yuvarladım. Demek ki buradaki ilmek sayımız da 78 ilmek oldu. Kol altında yazalım. Burada da 10 ilmek vardı her iki tarafta. Şu 22 santimetremizin karşılığı da 66 sıra. Devam edelim. 6. maddedeyiz. Şimdi artık bizim robadaki bu artışları yaptıktan sonra bakın şöyle şu hatta sahip olmamız gereken ilmek sayısını bulacağız. Şimdi ilk etapta bu nasıl görünüyor? Bakın biz burada ne yapacağız? Bu noktaya geldiğimizde bu robanın sonunda oluşan toplam ilmek sayısını gövdeye, yani ön ve arkaya ve de kollara paylaştıracağız. Şimdi normalde bizim gövdemiz neydi? 220 ilmekti. Kollarımız neydi bu noktada? 78 ilmekti her ikisi de. Şimdi aslında ilk etapta bunların üçünü, yani 220 ve 2 tane kolu, 2 tane 78'i toplayarak bulabiliriz gibi düşünüyoruz. Ben de o ilk etapta onu yazdım. 220 artı 78 artı 78. Yani 220 ön ve arka, 78'ler de kollar. Birinci kol ve ikinci kol şeklinde. Şimdi bu şekilde hesaplarsak bir noktayı gözden kaçırmış oluruz. O da nedir? Az önce anlattığım kol altında alacağımız ilmek sayısı.
Şimdi biz roba ayrımını yaptıktan sonra kol gövde için her iki taraftan 10'ar ilmek ilave alarak bu 220'yi buluyoruz. Aynı şekilde kollarda da yine kol ilmeklerini aldığımızda bu 10 ilmeklere karşılık gelen gövdedeki ilmeklere karşılık yine 10'ar ilmek alarak 78'i buluyoruz. Dolayısıyla aslında o ilmekleri almamış olsak onlar, çünkü bakın bu şuraya dahil değil. Şu robadaki ulaştığımız ilmek sayısına dahil değil. Onun sonrasında alıyoruz bu ilmekleri. Dolayısıyla eğer bu ilmekleri ilave etmesek bu 220 ne olurdu beden sayımız? Her iki taraftan 2 tane 10 ilmek aldığımız için 200 olurdu. 20'yi çıkardım 220'den 200 olurdu. Kollar ne olurdu? Her kol için 10 ilmek ilave etmiştik. 78 değil 68 olurdu. İşte şu noktadaki ilmek sayımızı bulabilmek için alacağımız değerler bunlar olmalı. Yani gövde için 200, kollar için 68'er ilmek. Bunları toplayarak bulacağımız değer 336 ilmek. Bakın şu robanın bitiminde şu hatta elde ettiğimiz ilmek sayısı. Son olarak robamız boyunca yaptığımız artırmalarda toplam kaç tane ilmek artırmış oluyoruz? Artık onu bulmak çok kolay. Çünkü 100 ilmekle başladık. Roba bitiminde 336 ilmeğe ulaştık. Gelin onu da birlikte yazalım burada. Aradaki farkı bulursak yani 336 eksi başlangıç ilmek sayımız 100. Bu iki sayının farkını alırsak bizim toplam artıracağımız değer bakın 236 ilmek olur. Evet, bu noktada kazağı örmek için ihtiyacımız olan bilgileri hesaplamış durumdayız. Kaç ilmekle başlayacağız? Robamız kaç sıradan oluşacak? Ve bu sıralar sonunda kaç ilmeğe ulaşmam gerekiyor? Kollarım kaç ilmek olmalı? Kol altlarında kaç ilmek artış yapmalıyım? Gövdem kaç ilmek olmalı? Bakın bütün bunları hesapladık. Bundan sonra artık örgümüzü örmeye başladığımızda hesapladığımız başlangıç ilmek sayısıyla başlayacağız ve roba artışlarını yaparak, ki onlarla 236 ilmek, onu da bulduk. Toplamda roba boyunca, yani bu 66 sıra boyunca 236 ilmek artırarak robamızı tamamlayacağız. Arkasından kol ve gövdeleri ayırıp kol altlarına 10'ar ilmek ilave ederek gövdeyi ve kolları örerek örgümüzü bitireceğiz. Sadece burada bundan sonraki uygulamamız bir Norveç kazağı olacak. Sadece burada eksik olan kısım, bu roba kısmında hangi desenleri kullanacaksak onların aralarına denk gelecek şekilde bu toplam 236 ilmek artışımızı paylaştırmamız gerekecek. Onu da desen çalışmamızı anlatırken kazak kısmında hallederiz inşallah. Orada değineceğim o bilgiye de. Şimdi bu benim yaptığım çalışma, dediğim gibi bir sonraki kazakta kullanacağım sayılardı, kazağın hesaplarıydı. Siz de hangi ipi kullanacaksınız, hangi bedene göre örecekseniz kazağınızı, bu hesapları yaparak, inanın hiç zor değil, adım adım yaptığınızda çok kolay. Bu hesapları yaparak hangi sayılarla başlamanız gerektiğini, ne kadar artırmanız gerektiğini bulun ve istediğiniz ideal ölçüye uygun bir kazak örmeye doğru adım atmış olun. Umarım anlatabilmişimdir. Bir miktar hesap olduğu için kafanızı karıştırmadan en kolay ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda artık kazağı örmeye başlayacağız. Bu değerleri kullanıyor olacağız. O zamana dek beni izlediğiniz için şimdilik teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.